Ghostly terminal emülatörünü inceliyoruz. Ghostly kendisini hızlı, özellik bakımından zengin ve platform natif olarak tanımlıyor ki bu kavramı birazdan açıklayacağım. GPU donanımını kullandığı için girdilerde düşük gecikmeye, çıktılarda ise daha hızlı bir render hızına sahip. Benim karşılaştığım benchmarklarda Ghostly her ne kadar ilk sırada olmasa da iyi bir performans sergiliyor görünüyor. Web sitesi oldukça sade. Bir indirme butonu ve bir de dokümantasyon butonu var. Şöyle bir dokümantasyona baktığımızda Michael Hashimoto tarafından geliştiriliyor arkadaşlar. Bu ismi belki HashiCorp'tan tanıyorsunuz. Kendisi Vagrant'ın ve Terraform'un yazarı. Kurulumla ilgili bazı bilgiler verilmiş. macOS ve Linux için kurulum var ama Windows için yok. Çünkü Ghostly'nin Windows sürümü şu anda planlama ve test aşamasında. Uzun bir süredir böyle aslında. Ancak Linux ve macOS kullanıcıları arasında çoktan yaygınlaştı bile. Şu anda GitHub'da yaklaşık 42.000 yıldız var. Videonun başında Ghostly'nin kendisini platform natif olarak tanımladığını söylemiştik. Peki bu ne demek? Ghostly, üzerinde çalıştığı işletim sisteminin yerel arayüz bileşenlerini kullanıyor. Yani Linux'te GTK4 ve libadwaite kullanırken macOS'de Swift ve Swift UI kullanıyor. Bu yaklaşımın bir avantajı kullanıcılara hem erişilebilirlik yönüyle hem görsel açıdan alışkın oldukları bir kullanıcı deneyimini sunuyor olması. Evet, şu anda Ghostly benim GNOME masaüstümde açık durumda ve htap komutu şu anda ana ekranda çalışıyor, ana sekmede. Bakalım şöyle bir arayüzde genel olarak neler varmış. Şurada bir yeni sekme butonumuz var. Ben bastıkça yeni sekme açılıyor. Bunun yanında bir seçim kutusu var. Burada Ghostly'nin split özelliklerinden yararlanabiliyorsunuz. Yani ekranı, daha doğrusu terminal kutusunu dikey veya yatay bölebiliyorsunuz. Mesela böldüğümüz zaman şu şekilde 2 adet terminal ekranını aynı terminal sekmesi içinde kullanabiliyoruz. Şuradan da şöyle bir şey açalım, test ini diye. Varsayılan kısa yollarıyla veya sizin belirleyeceğiniz kısa yollarla da bu split pencereleri arasında geçiş yapabiliyorsunuz şu şekilde. Pencerenin sağ üst köşesinde bir View Open Tabs butonu var. Buna bastığınızda GNOME'un Overview özelliğine benzer bir şekilde tüm sekmeleri aynı anda görebiliyorsunuz. Bu terminal emülatörlerinde çok kullandığım bir özellik değil ama mutlaka ki kullananlar ve sevenler vardır. Ve yine sağ üst köşede bir menü butonu var. Burada işte yine çeşitli komutlar, Command Palette, Terminal Inspector, Open Configuration, Reload Configuration gibi seçenekler var. Büyük ihtimalle bir terminal emülatörünü kurduğunuz zaman ilk yapmak isteyeceğiniz şey renk paletlerini görmek olacaktır. Ghostly'nin bunun için özel bir menüsü var. Ghostly boşluk artı list themes dediğinizde sizi böyle bir ekran karşılıyor ve burada istediğiniz temanın ön izlemesini burada görebiliyorsunuz. Şöyle bir bakalım mesela. Dahili olarak gelen bayağı temalar var. Şöyle bir devam edelim. Açık temalar, koyu temalar vesaire. Mesela şuradan bir açık tema seçelim. Built-in Light temasını kullanmak istersek şunu bir enter'a basalım. Diyor ki bunu kullanmak isterseniz diyor Ghostly Configuration'da theme eşittir built-in light şeklinde ayarlamanız gerekir diyor. Ghostly'nin konfigürasyon dosyasını açmak için varsayılan kısa yol Ctrl virgül. Buna bastığınız zaman sisteminizdeki metin editörüyle Ghostly'nin konfigürasyon dosyası açılıyor. Biz burada theme bölümünü built-in light olarak değiştirelim ve Ghostly'nin konfigürasyon dosyasını reload etmesi için, uygulaması için varsayılan kısa yol Ctrl Shift virgül yaptığımızda bunun hemen uygulandığını göreceksiniz. Eğer burada dikkat ettiyseniz seçtiğiniz tema sadece terminal ekranına değil tüm pencereye Ghostly uygulamasının tamamına uygulanıyor. İşte platform natif olmasının bir avantajı da aslında bu. GTK4'ün tema özelliklerinden sonuna kadar faydalanıyor. Konfigürasyon dosyasında hangi parametreleri kullanabileceğinizi dokümantasyonundan okuyabilirsiniz. Ben bunların detaylarına girmeyeceğim. Yalnızca size göstermek istediğim bir tane parametre var. O da Custom Shader parametresi. Bu parametre ile Ghostly'ye GLSL shader'ları yani görsel efektleri uygulayabiliyorsunuz. Mesela ben Custom
custom shader parametresindeki yorumu kaldırdım, kaydettim ve bunu şöyle bir yenilediğimizde burada gördüğünüz gibi bir shader efekti uygulandı. Bu shader'ları internetten indirebilirsiniz. Mesela benim kullandığım shader Glitchy isimli bir shader'mış. Bakalım benim bilgisayarımda başka hangi shader'lar varmış. Animated Gradient Shader GLSL diye bir shader var. Bunu bir kopyalayalım ve şuraya yapıştıralım ve Ghosty'mizi tekrardan yenileyelim. Bu da arka planda hareketli bir geçiş renk efekti sağlıyor. Benim açıkçası beğendiğim sadece 2 tane GLSL shader var. Bunlardan bir tanesi bu, diğeri de Glitch.glsl. Ghosty'nin çok gelişmiş yetenekleri olmasına rağmen bazı çok basit eksikleri de var. Mesela ben GNOME konsol kullanırken 5 saniye sonra bitecek bir komut şuraya ayarlayalım mesela. Ben bir komutu terminal ekranında çalıştırdım ve internet tarayıcısında gezinmeye başladım. GNOME konsol bu komut tamamlandığında beni bu şekilde notification'da uyarıyor. Bu özellik mesela benim için önemli ama henüz Ghosty'de mevcut değil. GitHub issue'su var. Hatta üzerinde bazı çalışmalar da yapılmış. Sanıyorum yakın zamanda bu özellik eklenecek. Yine GNOME konsolda olan ama Ghosty'de olmayan çok basit bir özellik. Uzak sunuculara bağlandığınızda GNOME konsoldaki sekmenin rengi değişiyor ama Ghosty'de henüz bu özellik yok. Ticket açılmış, üzerinde çalışılıyor. Umarım bu özellik de yakın zamanda gelir. Bu videoda benim atladığım bir özellik varsa yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Yine aynı şekilde Ghosty ile ilgili deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.